Saygıdeğer izleyicilerimiz, Türkiye ve İslam düşmanı olan Avusturya'nın Başbakanı Sebastian Kurz bildiğiniz üzere yolsuzluk iddiaları nedeniyle istifa etti. Şimdi değerli izleyicilerimiz, Avrupa'nın gerçek yüzünü görmemiz için, bir kez daha görmemiz için aslında bu olay tam ibretlik bir olay. Şimdi bakın, Sebastian Kurz'un nasıl bir yanar döner olduğunu, Sebastian Kurz'un nasıl Türkiye düşmanı haline geldiğini kısaca size anlatacağım. Ardından da bizi Avrupa'dan izleyen vatandaşlarımızın bu Avrupa'daki siyasetçilerin özellikleriyle ilgili bilmesi gereken birkaç konuya izninizle temas edeceğim. Bakın değerli izleyicilerimiz, Sebastian Kurz daha 22 yaşındayken Başbakanlığa bağlı entegrasyon müsteşarlığına getirildi. Yani Avusturya'daki göçmenlerin entegrasyonundan sorumlu en üst düzey yetkili kişi oldu. Avusturya İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak çalışıyordu. O dönemde özellikle başörtüsü ve Müslümanlara yönelik müspet yönde, olumlu yönde açıklamalar yaptı. Hatta bu açıklamalarından bir tanesi entegrasyonun başörtüsüne indirgenmeyeceğini, başörtüsünün dini bir özgürlük olduğunu ifade etti. Bu dönemde özellikle Türklerle de, Avusturya'da yaşayan Türklerle de iyi diyaloglar kurdu ve 25 yaşındayken Avrupa Birliği'nin en genç Dışişleri Bakanı oldu. Buraya kadar bir problem yok. Ancak 25 yaşında Avusturya'nın Dışişleri Bakanı olan Sebastian Kurz işte bu saatten sonra değişmeye başladı. Sebastian Kurz Dışişleri Bakanlığı döneminde düşen oylarını, partisinin oylarını arttırabilmek için Avusturya içerisindeki sağcıların oylarına göz dikti ve 22 yaşındayken entegrasyondan sorumlu müsteşarken söylediklerinin tam tersini söylemeye başladı. Bu sefer Avusturya içerisinde ırkçılık yapmaya başladı. Müslümanları ve İslam'ı karalayan açıklamalarda bulundu. Daha sonradan değerli izleyicilerim, Başbakanlık koltuğuna oturan Sebastian Kurz akıllara durgunluk verecek türden yasalar çıkardı. 1912 yılında Belçika'nın resmi olarak tanımış olduğu İslam'la ilgili yasayı değiştirdi ve diğer dinlere herhangi bir şekilde kısıtlama getirmeden Müslümanların dini yaşamlarıyla ilgili olarak kısıtlama kararları aldı, yasayı değiştirdi. Yani 1912 yılından bugüne kadar gelen yasayı sadece ve sadece Avusturya'nın içerisindeki sağcıların oylarını alabilmek için değiştirdi. Bu da yetmedi. Bu oylara doymayan Sebastian Kurz, Avusturya'da anaokulunda sanki başörtüsü takan çocuk varmış gibi ya da Avusturya'da ilkokulda sanki başörtüsü takan kız çocukları varmış gibi yasa çıkardı ve dedi ki sadece Müslümanlara yönelik çocukların anaokulunda başörtüsü takması yasaktır dedi. Sanki anaokulunda çocuklar başörtüsü takıyor. Bakın, bunların hepsi oyu kazanabilmek için. Şimdi ikili bir ayrımın olduğu, burada ikiyüzlülüğün olduğu açık bir şekilde ortada. Yine Sebastian Kurz Müslümanlara yönelik böyle bir yasa çıkartırken Yahudilerin o bildiğiniz üzere kafasına takmış olduğu kipayı takmasını yasaklamadı. Dini sembollerini yasaklamadı. Zaten yasaklamaması gerekiyor. Yani isteyen istediği şekilde dinini yaşar, istediği şekilde giyinir. Yani demokrasi, insan hakları denilen şey zaten bu. Sen çıkarmış olduğun yasalarla insanların geliyorsun, yaşamış oldukları, kendi içinde yaşamış oldukları dini özgürlüklerini kısıtlıyorsun. İşte değerli izleyicilerimiz, bu Sebastian Kurz oyunu arttırabilmek için atmadık, takla bırakmadı. Sonunda da kendisi de adeta taklaya geldi. Sebastian Kurz devletin kasasından medya şirketlerinden bazılarına paralar vererek, yani Maliye Bakanlığı'ndan paralar vererek kendisini ve partisini bu medya şirketlerinin övmesini sağladı.
Bu da yetmedi. Anket şirketlerine de paralar vererek kendi partisini birinci sırada göstermek için manipülasyonlara başladı. İşte bununla ilgili olarak gerçekler ortaya çıktı. Biliyorsunuz Avusturya'da koalisyon ortağı bile isyan ederek dedi ki bu kadar olmaz. Hatta Avusturya Cumhurbaşkanı da çıkıp biz görevi başka bir siyasi partiye ya da başka birine vermeye hazırız dedi. Yani bu yanar döner hokkabaz Sebastian Kurz'un yaptıkları yanına kar kalmadı diyebiliriz. Etme bulma dünyası yorumunu yaparsak da sanıyorum yanılmış olmayız. Bu Sebastian Kurz bildiğiniz üzere Türkiye'nin de Avrupa Birliği üyeliğinin dondurulmasını, yani Avrupa Birliği üyelik sürecinin dondurulmasını, Türkiye'nin hiçbir şekilde Avrupa Birliği'ne alınmaması gerektiğini defalarca söyleyen tam bir Türkiye düşmanı. Ama görüyoruz ki çekirge bir sıçradı, iki sıçradı, üçüncü de yakalandı. Gördüğünüz gibi demokrasiden, insan haklarından bahseden, din özgürlüğünden bahseden bu Batı'nın göbeğinde, Avrupa'nın ortasında Avusturya Başbakanı'nın nasıl bir hokkabaz olduğu ortaya çıktı. Millete ait olan, devlete ait olan parayla kendisine PR yapıyor, kendi partisini birinci parti gösteriyor. Medyadaki, çok özür dilerim sizlerden, yardakçılarıyla beraber kendisini ön plana çıkarmaya çalışıyor. Ama ne oldu? Her şey ortaya çıktı. Adeta kaçarak istifa etti. Halkın yüzüne bakacak yüzü, gerçi yoktu, yüzü de hiç kalmadı, öyle diyelim. Yani ülkedeki sağcıların, radikallerin oylarını alabilmek için Müslümanlara yapmadığını bırakmadı. İslam'ı karaladı. Karaladıktan sonra da adeta kamyonu duvara çarptı değerli izleyicilerimiz.